Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra unu ve tuzu güzelce karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açıp yaklaşık 1,5 bardak kadar ılık su ekliyorum. Yavaş yavaş alttan karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak artı 2 yemek kaşığı kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında toparladım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar un serptim. Hamuru 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurdum. Hamur oldukça yumuşak bir hamur. Hamuru poşetin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Bu tariften toplamda 8 adet beze elde ediyorum. Masanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığınız unun böreklik olmasına dikkat edin. Bezeleri hazırladım. Yavaş yavaş merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Daha sonra sıvı yağ ile güzelce yağlayacağım. Dilerseniz yarısını tereyağı olarak kullanabilirsiniz. Bu tarif için yaklaşık 1 su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Yarım bardak kadar sıvı yağ derince bir kabın içerisine döktüm. Hamurları tek tek yağ buluyorum. Dediğim gibi isterseniz bu sıvı yağın içerisine yaklaşık 100 gram kadar tereyağı da karıştırabilirsiniz. Hamurlarımı tek tek yağladım. Üzerine biraz sıvı yağ döktükten sonra streçle kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurlar yağın içerisinde yaklaşık yarım saat kadar dinlendi. Masayı biraz yağladıktan sonra hamurlarımı açmaya başlıyorum. Hamuru yavaş yavaş elimle büyütüyorum. İsterseniz bu şekilde merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra açmaya devam edebilirsiniz. Bir tanesini sizlere gösterme amaçlı bu şekilde hazırladım. Normalde ben merdane kullanmıyorum. Masayı güzelce yağlamaya dikkat edin. Yavaş yavaş uç kısımlarından çekiştirerek açıyorum. Orta kısmı zaten kendiliğinden inceliyor. İsterseniz hamuru hazırlarken maden suyu da kullanabilirsiniz veya bir bardağını süt olarak da kullanabilirsiniz. İç malzemesi için beyaz peynir ve lor peyniri karışımı kullandım. Videoda görüldüğü gibi çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Tepsinin ortasına yerleştiriyorum. Böreği ben gül şeklinde sara sara hepsini o şekilde hazırladım. Yavaş yavaş biraz büyütüyorum. Bu böreği hazırlarken yağlı olmasına dikkat edin. Katlarında yapışma olmasın. Yavaş yavaş çekiştire çekiştire açıyorum. Ayrıca istediğiniz iç malzeme ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ara ara elimi yağlıyorum. Hamura sürdükten sonra tekrardan açmaya devam ediyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra iç malzemesini koyuyorum. Kenar kısımları size kalın geliyorsa isterseniz çıkartabilirsiniz. Böreğimi hazırladım. Kabın içerisinde kalan sıvı yağını böreğin üzerine döktüm. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Böreğin her yerine değecek şekilde sürüyorum. İsterseniz sadece sıvı yağ ile de pişirebilirsiniz. Ben biraz daha yumuşak olmasını istediğim için bu şekilde yumurta sürdüm. Daha çıtır çıtır olmasını isterseniz sadece sıvı yağ döküp o şekilde pişirin. Böreğim fırından çıktı, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bu şekilde kesiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.